bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek ya. Yani sen bunun önüne geçemezsin ki. Yani zorla bu milletin elinde tutmaya gücün yetmez. Millete rağmen bu yürümez zaten. Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına? Bir tarif edin diyorsun. Tarif etmiyor. Efendim diyor her yerde değişir. Bu ne menem şey ya? Yani bugün her kavramın lügatte bir tarifi var. Ve her kavram, her mefhum efradını cami, ayarını mani bir tarife ulaşmak mecburiyetindedir ki o kavram, o mefhum nereyi bulsun? Yerini bulsun. Ama çıkıyor İçişleri Bakanı devletliğine karışır. Gerisini niye söylemiyorsun? Din devlete karışır demiyor. Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Gençler de oradan biraz böyle esinlenmiş olacaklar ki kalktılar aynen şu ifadeyi kullandılar. İşte Sayın Başkan, siz ne düşünüyorsunuz laiklik hakkında? Nasıl bir şey olacak? Laiklik elden gidiyor, endişeleri var. Ne olacak? Ben de genç arkadaşlara şunu söyledim. Ya Batılı diyor ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Ama bu ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki Sezar'ın hakkı var, Tanrı'nın hakkı yok. Bu ülkenin %99'u üstelik Müslüman. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda da laikim demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Koskoca bir yalan. Bunların anayasacılarına teklif ettik. Gelin dedik anayasaya egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesinin yanında bir parantez açalım. Ne olacak dediler? İçine 5 senede bir yazacağız dedim. Öyle deyince gülmeye başladılar. Niye gülüyorsunuz dedim ya. 5 senenin dışında milletin böyle bir hakkı var mı? Durdular birbirlerine baktı. Hakikaten ya yok galiba dediler. Evet. Kim? Kaptı kaçtı mı aldı kaçtı mı var ya yani. O. Nerede söylüyor bunu? Sene 85 Marmara Oteli'nde tartışmalı bir toplantı yapıyoruz. Anayasa üzerine orada söylüyor. Ve kendisine ben de bunu böyle söyleyince bu sefer de kalktı. Olmaz öyle şey dedi. Tam o sırada eski Maliye Bakanı Vural Arıkan, o da kafası tam böyle zil zurna sarhoş, ayakta duramıyor. O da akıl veriyor. Korkarım ki aynı masada hazırladınız bu anayasayı dedi. Niye? Adamlar ayık kafayla hazırlamıyorlar bunu. Sarhoş kafayla hazırlıyorlar. Dolayısıyla da bunların anayasası 2 sene bile dayanmıyor. Daha 3. senede delik deşik ediyorlar. Ve şu anda bu anayasa delik deşik. Her taraftan yamalı bohça. Ve bak şimdi ne diyorlar? Geçen günü gazeteciler soruyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak burada işi iyi düşünün. Nereye giderken? Sandığa giderken milletindir. Ama maddede ve manada egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ın.